Yakın zaman önce yanıma tanıdığım ahlaklı bir aile geldi. Genç kızları var. İslam'ı bilen, yaşamaya çalışan da bir aile. Maalesef kızları bileklerini keserek intihar ediyor. Hayırdır dedim, bir sevda meselesinden dolayı mı? Evet dedi, bir sevda meselesi. Nasıl dedim? Bir kıza sevda meselesi dedi. İntihar eden genç bir kızımız, daha yaşları çok ufak, bir sevda meselesinden dolayı buna yelteniyor. Ve o sevda meselesi de başka bir kıza bir sevda meselesi. Çok ağır imtihanlar yaşanılan, ailelerin çıkmaza girdiği zamanlar içerisindeyiz. İnsan bu ağır imtihanlarla nasıl baş edeceğini çoğu zaman düşünüyor, bulmakta zorlanıyor. Bunlara en büyük metodolojiler büyüklerin hayatlarında saklı. Bizim bu dünyada iki tane görevimiz var. Bunlardan birisi yaşamaksa, ikincisi de yaşatma görevi. Bu yaşatmayı toplum nezdine baktığında bizim yol rehberimiz sahabe hayatları oluyor. Nasıl başkalarının da İslam'ı yaşamasına yetişmişler, onları örnek alıyoruz. Dar daireye, çekirdek haneye çektiğinde de bu yaşatma vazifesi bir anne baba için, aile içi durumlarda da olması gereken bir durum haline geliyor. Ama maalesef böyle bir ahvalde, aile içinde böyle bir durum olduğunda nasıl adım atmamız lazım? Acaba nasıl bir metodoloji izlememiz lazım? Çoğu zaman bunları bilemiyoruz. Bugün bunları daha iyi anlayabilelim diye Lut peygamberin hayatını işleyeceğiz. Çünkü büyük imtihanların ince metodolojileri onların hayatlarında saklı. Lut peygamberin hayatını işlediğimizde mücadele ettiği şeyi malumunuz, biliyorsunuz. Yalnız mücadele ederkenki ahvali de çok enteresan. Yanında ona destek olabilecek hiç kimse yok. Bir insan bütün alemi karşısına alsa ev hanesi, yani hanımı ona destek olması lazımken maalesef Lut'un hanımı Vahile de ona ihanet ediyor. Şöyle bir laf var İmam Kuşeyri'nin. Kurb ile imtihan olmayan kurbiyete eremez. Kurb yakın demektir. Kurbiyetten manada Allah'a yakınlıktır. Yani bir insan yakınıyla imtihan olmadan Allah Azze ve Celle'ye yakınlığa eremez buyuruyor. İşte o yüzden peygamber hayatlarında da bunları çok görüyorsunuz. Allah Allah. Baktığınızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl boyunca kimle mücadele ediyor? Öz amcası Ebu Leheb ona yapmadığını bırakmıyor. Ona hamilelik eden diğer bir öz amcası Ebu Talip, iman et ey amcacım dediğinde o da kavmiyetçilikten dolayı imana yanaşmıyor. Nice sahabe hayatlarına baktığınızda da aynı sahneleri görüyorsunuz. Zübeyir bin Avvam, kendisine 16 yıl hamilelik eden amcası Bedir'de artık imanla küfür mücadelesine dönüştüğünde o amcasıyla kılıç kılıca karşı karşıya geliyor. Yani baktığınızda büyüklerin hayatında hep aynı sahne mevcut, değil mi? O yüzden bu cümle ne kadar da manidar. Kurb ile imtihan olmayan kurbiyete eremez. Lut peygamber bütün bir kavmi karşısına alıp onlarla imtihan olmuşken en çok destek beklediği yer olan hanımı Vahile bir de ne yapıyor? Ona ihanet ediyor. Şu imtihanın ağırlığına bakar mısınız? Neden bu hayatları öğrenmemiz önemli? Birincisi metodoloji olarak çok önemli demiştik. İkinci sebebi daha derin. Bizler onların hayatlarında neler yaşadığını gördüğümüzde yahu bizim imtihanımız da imtihan değilmiş diyoruz. Gönül rahatlığıyla diyoruz bunu. O kadar büyük imtihanlar yaşıyorlar ki, o kadar büyük dağlardan geçiyor, o kadar büyük selleri aşıyorlar ki insanlar onların imtihanlarına baktığında aman canım bizim imtihanımız da imtihan değilmiş diyor ve ne oluyor biliyor musunuz? En önemli mesele imtihanıyla barışıyor. Yani diyor ki demek ki benim hayatımın kaderi bu. Demek ki benim yolumun kaderi bu diyor. Deveye hörgücü ağır gelmez. Çünkü deve hörgücünü kabullenmiştir. Aslana yelesi ağır gelmez, kabullenmiştir. Kuşa kanadı ağır gelmez, onu kabullenmiştir. Biz de eğer imtihanımızı kabullenebilirsek, ya bu fıtri bir ahvaldir, Allah Azze ve Celle içimizdeki iman inkişaf etsin diye bunları bize böyle arız etmiştir dersek, onları kabullenebilirsek, yani imtihanımızla barışabilirsek bu yolda başarılı olacağız inşallah. O yüzden onların hayatları çok elzem. Bir alemi karşısına alıyor, en çok destek beklediği yer hanımı Vahile. Birazdan neler yaptığını göreceksiniz. O ihanet sahnelerini izleyeceğiz. Oradan da bir ihanet görüyor, akla zarar seviyede. Allah Allah, insan okuyunca diyor ki aman canım bizim de imtihanımız
imtihan değilmiş diyor. Demek ki insan başına gelen imtihanlarla barışmak için bile peygamber hayatlarını yol haritası olarak izlemek çok önemli. Lütfen sinema filmi olarak izlemeyelim. Kalbimizden kapılar açalım. Kalbimizden perdeler açalım. Tefekkür dünyamıza bu işleri ilmek ilmek işleyelim. Lut peygamberin hayatına başlıyorum. Kur'an. Lut peygamberle ilgili Kur'an'da 18 surede hakkında bilgi verilmiştir. Bu aslında çok fazla bir anlatım. Şöyle aklımızda yer etsin diye anlatayım. Musa peygamber 34 surede 136 yerde zikrediliyor. İbrahim peygamber 25 surede 69 yerde zikrediliyor. Lut peygamber 18 surede 27 yerde zikrediliyor. Adı geçen sureler bunlar yani. Konunun anlatıldığı ayet sayısı olarak baktığınızda çok fazla ayette bahsediliyor. Lut peygamberin başından geçenler. Evet. Tarihçeye hayatı. İsmi Lut bin Haran bin Tarah bin Nahor bin Saruh. Bir kısım ulemaya göre Lut ismi Arapça kökenli bir isimdir. Anlamı bir şeyi başka bir şey ile sıvamak, kapatmak anlamındadır. Lut peygamberin adı da çok manidar değil mi? O dönem ortaya çıkan ahlaksızlığı kendi siper olup örteceğinden dolayı aslında ismiyle müsemma. Lut isminin lata fiilinden türediği söylenilmektedir. Livata kelimesi de buradan gelmiştir diye söylenir. Kim olduğuna bakacak olursak Hazreti İbrahim dersinden hatırlıyorsunuzdur. Hazreti İbrahim'in bir kardeşi var, Haran. O Haran'ın oğlu da kim oluyor? Lut peygamber. Yani Hazreti İbrahim'in yeğeni oluyor Lut peygamber. O bildiğimiz Haran şehrinin ismi de Lut peygamberin babası Haran'dan gelmektedir. Çünkü şehrin imarında ciddi rol oynadığından dolayı şehre ismi verilmiştir. Hanımı Vahile çok sıkıntılı süreçler geçecek. Birazdan bahsedeceğiz. Lut peygamberin oğlu yoktur. 2 kızı vardır. Kızlarının birinin adı Reysa veya Risa, diğerinin adı Raziye veya Lida diye geçmektedir kaynaklarda. Dikkat edin, Lut'un yanında adamları yok, erkek çocukları da yok. Hatta kendisine karşı çıkan bir de hanımı var. Koskocaman 500 binlik bir kavimle baş edecek. Bu halde. Allah Allah, inanılır gibi değil mi? Biz de imtihanımıza imtihan diyoruz değil mi? Şemail. Şemailinden bahsedilmektedir Lut peygamberin. Uzuna çalar, orta boylu, beyaz tenli, güzel yüzlü, güzel gülüşlü, ince burunlu, küçük kulaklı ve uzun parmaklı diye bahsedilmektedir. Özelliklerine geçiyorum. Kendisi meslek olarak çiftçilik etmektedir. Kendisi bir ibadet ehlidir, cömerttir, sabırlıdır. Zaten sabırlı oluşunu birazdan anlayacaksınız o mücadelesinde. Müttakidir ve konukseverdir. Sözlükte lutilik. Derse başlamadan önce bir kavram kargaşasını düzeltmemiz lazım. Ayette Lut peygamberin kavmi için kavmi Lut diye bahsediliyor. Maalesef bugün sözlüklerimize de baktığımızda bu çirkin fiili yapmanın karşılığına lutilik veyahut livata diye isimlendiriliyor. Halbuki bunu kullanmak çok yanlış. Çünkü bir peygamberin adıdır. Bir peygamberin ismini, kusura bakmayın, lutilik diye böyle bir fiille ilişkilendirmek hiç doğru değildir. Bundan sebep birçok insan bir peygamberin adını çocuğuna bile veremiyor. O yüzden bunun başta bir önünü kesmek istedim. Yani bu fiile lutilik veyahut livata denmez. Eğer bir gün bu zikri duyarsanız uygun bir lisanla düzeltebilirsiniz. Çünkü bunun yayılmasını da ne kadar engellersek bu şekilde zikredilmenin o kadar hayırlı olacaktır. Tekrar edeyim, böyle bir fiili lutilik diye zikretmek tamamen yanlıştır. Çünkü bu bir peygamber ismidir. Bir peygamber ismi bu eylemle zikredilemez. Bazı sözlüklerde böyle geçse de maalesef bu doğru değil, yanlıştır. İlk iman. Şimdi ilk imanı anlatırken Hazreti İbrahim dönemine dönüyorum. Hazreti İbrahim'in ne sıkıntılar çektiğini hatırlıyorsunuz. O Nemrud'un ateşler yaktığını hatırlıyorsunuz. Yanında ben yanındayım diyen sadece hanımı kim vardı? Sare annemiz vardı. Bir kişi daha var işte. Amca ben de yanındayım diyen Lut peygamber de var. İşte Lut peygamberin ilk imanı orada oluyor. Hemen iman ettiğini biz şurada anlıyoruz. Ankebut suresi 26. ayete geçiyor. Bunun üzerine Lut hemen ona, yani İbrahim'e iman etti diye geçiyor. Ayette şöyle geçiyor. فَآمَنَ لَهُ لُوتُ. Şimdi orada F kelimesinden biz hemen iman ettiğini anlıyoruz. Bu F'ye el-fâ'üs sebebiye deniyor. 6-7 farklı anlamı var. İşte genelde sebep, F, sonuç diye kullanılıyor. Burada F geçmesi o eylemi hemen yaptığını bize bildirmektedir. O yüzden Lut peygamberin hemen ilk iman edenlerden olduğunu biz buradan anlıyoruz. Ne ince meseleler değil mi? Allah Allah, Allah ulemadan razı olsun. Şu inceliklere bakar mısınız? Çok istisnai bir durum var aslında burada ortada. İbrahim peygamberin peygamberliği malum. Ama henüz Lut peygamberliğinki bildirilmemiş. Peygamberliği bildirilmeyen bir peygamber
peygamberliği bildirilen bir peygambere iman ediyor. Çok istisnai bir durumdur. Zaten yaşadıkları döneme baktığınızda bizim bildiğimiz 4 peygamber aynı anda yaşıyor. Aynı dönemde. Birisi İbrahim peygamber. Birisi onun oğlu İsmail peygamber. Birisi onun oğlu İshak peygamber. Birisi de Hazreti İbrahim'in yeğeni Lut peygamber. 4 peygamber aynı dönemde farklı farklı imtihanlarla mücadele ediyor. Görüyor musunuz? Ne kadar enteresan. Hicret diyelim. Şimdi Lut peygamberin o zulüm esnasında İbrahim peygambere iman ettiğini söyledik. Hatırlar mısınız o ateşten Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'i kurtardıktan sonra ne yapıyorlardı? Hicret ediyorlardı. Harran'dan çıkıyorlardı ve nereye gidiyorlardı? Filistin El Halil şehrine gidiyorlardı. İşte Lut peygamber de İbrahim peygamberle birlikte hicret ediyor. Nereye gidiyorlar hicret ederken? Filistin El Halil şehrine gidiyorlar. Orada da görevlendirilecek ve Sodom, Gomorra denilen bölgeye gidecek. Ürdün bölgesi. Hani Lut Gölü diyebiliyoruz ya, Ölü Deniz diyebiliyoruz ya. İşte o helakın yaşanacağı bölgeye gidecek Lut peygamber. İbrahim peygambere iman etti. İman ettikten sonra o ateş imtihanından ayrıldılar, hicret ettiler. Harran'dan Filistin El Halil'e hicret ettiler. Ardından Lut peygamber görevlendirildi. O Ürdün bölgesindeki Sodom ve Gomorra şehirlerine görevlendirilmek üzere gitti. Orada görevini yerine getirecek Lut peygamber ama maalesef kavmini inandıramayacak. Hatta bu hicret o kadar kıymetli ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabesini hicret yurduna gönderdiğinde gerek Habeşistan'a gerek Yesrib'e hicret yurduna gönderdiğinde şöyle diyor. Selam olsun Lut gibi ailesiyle birlikte hicret eden Osman'a diyor. Kimle hicret ediyor? O da ailesiyle hicret ediyor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle gönderiyor. Selam olsun Lut gibi ailesiyle birlikte hicret eden Osman'a diye bahsediyor. Şimdi bu hicrette çok ince bir mesele var. Bir 2 dakika orayı bahsedelim. Çünkü yurt dışında yaşayan çok kardeşlerimiz var. O kardeşlerimizin hicret bilinciyle oralarda yaşamaları lazım. Çünkü hicretin şartı İslam için olmasıdır. O yüzden yurt dışında yaşadıkları anları, dakikaları sevaba dönüştürebilmeleri için İslam adına orada bulunma şuurunu elde etmeleri lazım. Hicretin hicretten önceki şartları vardır. O şart mücadele şartıdır. Yani bir insan o bölgeyi düzelteyim diye mücadele etmeden hicret etmesi uygun değildir. Neden? Çünkü düzelmeyen her şeyin vebali ahirette senin karşına çıkacaktır. Allah sana bir kabiliyet vermiş. O kabiliyetle bölgeyi düzeltebileceksin. Aman kim uğraşacak bununla deyip 3-4 tane daha dükkan açma peşine düşüyorsun. Ve ahirette hiç aklına gelmeyen meseleler vebal olarak karşına çıkıyor. Demek ki hicret şu demek. İmkanlar tükendiği zaman imkanlar üretmek için gidilen yol. Hicrette böyle şartlar var. Kur'an bir şeyi mevzu bahis ediyorsa, Hazreti Lut'un hicretini de mevzu bahis ediyor. Tarihi anlatmak için değildir. Bugünü ve yarını anlatmak içindir. Bu anlatımda anlamamız gereken önemli bir şey. Terk etmeden önce bölgede mücadele etmek zorundayız. Eğer mücadelemiz gerçekleşemez, zararı bize dokunacaksa ondan sonra hicret etmek uygun olabilir. Yoksa üretilen kötülük başka bir yere sıçrayacaktır ve onun vebali o kişiye kalacaktır. Şimdi bunlar yaşanacak. Biz ahirette de göreceğiz. Bir bakacaksın birisi terk etmemesi gereken bir yeri terk ettiğinden dolayı önüne günahlar dizilmiş. Allah Allah ya Rabbi ben bunları tanımam. Ben bunları bilmem. Allah Azze ve Celle diyecek ki içine koyduğum bu noktada kabiliyet tohumları vardı. O bölgede o kötülükle baş edebilesin diye ama sen baş etmek yerine kaçıp gitmeyi tercih ettin diye bu veballer insanın karşısına çıkacak. Hicret edip nereye gitmişti? Sodom ve Gomorra. Evet, Sodom ve Gomorra. Lut peygamberin gönderildiği 5 şehirden bahsedilir. Şehirlerin ismini söyleyeyim. Sodom, Gomorra en önemlileri, onu bahsetmiştik. Admah, Zeboim, Zoar diye 5 şehre gönderiliyor. Bu şehirler farklı isimlerle Hakimin Müstedrek'inde de geçmektedir. Bu şehirlerin her birisinin nüfusu en az 100.000 olduğu söyleniyor. En az. Yani minimum rakamı tuttuğunda Hazreti Lut'un mücadele ettiği insan sayısı 500.000. Azap geldiğinde helak olan insan sayısı 500.000. Bölgedeki insan sayısı en alt rakamı aldım 500.000 insan sayısı var. Allah Allah. Bölge insanı ziraat ve ticaretle uğraşıyor. Belli bir yerden sonra çok ciddi zenginleşiyor. Ve Lut peygamber Sodom ve Gomorra'da yaklaşık 29 yıl kaldığı söylenmektedir. Biraz bölgeyi tanıyalım. Lut Gölü veyahut Ölü Deniz diyelim. Bahrül Meyyit. Gönderildiği bölge Filistin ve Ürdün arası bir bölge. Ürdün'e biraz daha fazla pay var. Orada o helakın da gerçekleştirildiği yerin ismi şimdi ne diye anılıyor? Lut Gölü veyahut ne diyoruz ona? Ölü Deniz yani Bahrül Meyyit diyoruz. Sağ tarafı Filistin'e bakıyor bölgenin, sol tarafı da Ürdün'e bakıyor.
600 kilometre karelik bir alanı içerdiği söylenilmektedir. Gölün derinliği 304 metredir. Şimdi bu gölün çok enteresan özellikleri var. Lut Gölü dünyanın en alçak bölgesinde bulunmaktadır. Allah Allah. Mesela çok enteresan değil mi? Alçak amele, alçak son. Yeryüzünün en alçak bölgesinde bulunmaktadır. En düşük rakımlı deniz seviyesinden 430 metre daha altındadır. O kadar derinde. Şiddetli depremler ve volkanik patlamalar bu hale sürüklüyor bölgeyi. Diğer adına Ölü Deniz demiştik değil mi? Bahrül Meyyit. Neden biliyor musunuz? Çünkü içinde hiçbir canlı yaşamıyor. Bir balık dahi Lut Gölü'nün içinde yaşamıyor. Ölü denmesinin bir sebebi bu. Suyu ve zemini çok farklı. 342 gram bölü kilogram tuzluluk oranıyla dünyanın en tuzlu suyu. Yani herhangi bir okyanusun 10 ila 100 katı arasında fark var tuzluluk oranı olarak. O yüzden oraya gitsen, denize girip yüzmeye çalışsan suya batamadığın için yüzemiyorsun bile. Şöyle eline alın suyunu, yağı rahatsız ediyor. Ağzınıza alın değsin, tadı çıkmıyor ağzınızdan, rahatsız ediyor. İsrail oranın suyunu arıtarak şu an bölgede kullanılıyor ve tespitlere göre çok kısa bir süre sonra da bölgede bu yüzden kuraklık olacağı söyleniliyor. Orayı ziyaret eden merhum Mevdudi şöyle söylüyor. Lut Gölü'nün güney kısmında büyük bir felaketin belirtileri de büyük kara lekeler, yanmış taşlar, soğumuş lavlar, petrol ve mazot ve tabii gaz kalıntıları şeklinde bulunuyor. Cümleye bakın. İnsan burada bir gün kıyametin koptuğunu anlıyor. Allah Allah, bölge bu şekilde. Yani zaten bize tavsiye edilen de o değil mi? Oralara gidin, ibret alın, az bir süre durun ve oradan uzaklaşın. Ama şimdi maalesef sektöre dönüşmüş durumda orası. İnsanlar çamur sürmek için gidiyorlar. Orada gölgelenmek için, turistik amaçlı gidiyorlar. Denizde yüzüp batmamak için gidiyorlar. Maalesef yine anlamından kaymış durumda devam ediyor. 1965'te Amerikalı arkeologların yaptığı kazılar sırasında 20 binden fazla mezar taşı tespit ediliyor bölgede. Taşlaşmış, insana benzeyen kalıntılar buluyorlar. Hatta video ve fotoğraflara baktıysanız birkaç tanesi gerçekten insana çok benziyor. İşte o en çok insana benzeyen taşlaşmış kalıntının Lut'un hanımı Vahile olduğu söylenmektedir. 1947'de keçisi kaybolmuş Ürdünlü bir çoban bir mağara buluyor. Mağaranın içinde enteresan şeyler olduğunu keşfediyor. Yetkilileri çağırıyor. Yetkililer bir kısmı İbranice ve Aramice 40 bin el yazması buluyor ve onları 500 farklı kitaba dönüştürüyorlar. O kadar fazla mesele var bölgede yani. Ahlaksızlıkları. Lut kavminin girdiği gayri tabi ilişkileri biliyorsunuz. Maalesef o ahlaksızlığı bildiğinizden çok zikretmiyorum. O yüzden meseleye ayetle başlayayım. Araf suresi 81. Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Kime söylüyor bunu biliyor musunuz? Erkeklere söylüyor. Doğrusu siz israf eden, ölçüyü aşan bir topluluksunuz. Allah Allah. Çok affedersiniz, kavim eşcinselliği kadınsızlıktan dolayı yapmıyor. Sınırları ihlal ettiğinden dolayı yapıyor. Bir süre sonra doyumsuzluğa ulaşılıyor. Hayvani lezzetler bu şekilde. İnsan o hayvani damarı açtığında doyamıyor ve artık hiçbir mantık sınırına girmeden affedersiniz bunu da deneyeyim, bunu da deneyeyim, bunu da deneyeyim diye hayatına devam ediyor. Ve bu neticeyle kavim eşcinselliğe yöneliyor. Ve affedersiniz erkek erkeğe yöneliyor, kadın da kadına yöneliyor ve kavmin azgınlığı bu şekilde devam ediyor. Şuara 166'da şöyle geçiyor. Doğrusu siz haddi aşan bir toplumsunuz. Bel entum kavmün adun. Neml suresi 54-55'te şöyle geçiyor. Lut'u da hatırla. O kavmine göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yöneliyorsunuz? Doğrusu siz cahillik yapan, cehalet üreten bir toplumsunuz diyor. Allah Allah. Yani bunları konuşurken anlatmak bile çok zor ama insan mecburen konuşuyor. Lut kavminin o 500 bin kişisini hayal edin. Kavmin tamamı bunu yapmasa da büyük bir çoğunluğu bunu yapmaktadır. Ve bunu nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Çok açık ve çok rahat bir şekilde yapıyorlar. Yani bir gizlilik yok. Neden? Kurumsal bir hayat tarzına dönmüş durumda. Lut kavminde bu iş kurumsal bir hayat tarzına dönmüş durumda. Hatta insanları bu işi yapmaya teşvik ediyorlar. Bir günahtan daha beteri nedir? O günahın toplumda sıradanlaşmasıdır. Kurumsal bir kimlik kazanmasıdır ve bu Lut döneminde yaşanıyor. Allah Allah. Evlilikler yapılıyor maalesef, anlıyorsunuz. Aynı evlerde yaşanıyorlar. Toplantılar yapıyorlar ve bu iş için yarışmalar yapıyorlar. Birazdan yine bahsedeceğim. Çok enteresan bir bilgi daha vereyim. Bu iş tahmin edildiği gibi herkesin rızasıyla yapılmıyor.
çok özür dileyerek söylüyorum. Yüzünüze gül suyu, bölgede inanılmaz tecavüz oluyor. Hatta şöyle oyunlar oynuyorlar. Bölgeye dışarıdan misafirler gelmiş. Bir grup erkek gelmiş. Bölge halkı bir taş oyunu oynuyor. Taşı ellerine alıyor, misafirlere değdiriyor. Kim taşı hangi misafire değdirirse bu benimdir diyor ve tecavüz ediliyor. Bölgenin ahlaksızlığı akıllara zarar seviyelerde. Allah Allah. Kavmin tamamı ahlaksız mı? Hayır, kavmin tamamı ahlaksız değil. Ahlaklı şekilde nesillerini devam ettirenler de var. Lut'un hanımı gibi ihanet edenler de var. Bir de bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın diyenler var. Yani neme lazımcılar var. Zaten birazdan şunu göreceğiz. Bu azap bu kavme neden geldi dediğimizde birincisi yapılan ahlaksızlıktan geldi diyeceğiz. İkincisi o ahlaksızlığı yapmayan ve toplumu düzeltmeye çalışan bir grup olmadığından dolayı diyeceğiz. Azabın iki sebebini böyle konuşacağız. Hazreti Lut ahlaksızlığı duyurmadı. Araf 80'de veyahut Ankebut 28'de şöyle geçiyor. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti. Gerçekten sizden önce alemlerde hiçbir toplumun yapmadığı bir hayasızlığı işliyorsunuz. Allah Allah. En'am 86. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kırdık. Şimdi Lut peygamberi ne diyor? Alemlere üstün kıldık. O zaten şerefli bir peygamber. Üstün olduğunu biz anlıyoruz. Ama üstün kıldık demesinin başka bir hikmeti daha var. Toplumların şahit olmadığı bir ahlaksızlıkla mücadele ediyor. Ve bunu yaparken Lut peygamber o ahlaksızlığın reklamını yapmıyor. Yayılmasına katkı sağlamıyor. Ahlaksızların ekmeğine yağ sürmüyor. Yani karşı cenahtan kafası basmayan bir iki tanesini reklam malzemesi yapıp oraların duyurulmasına, reklam malzemesi olmasına müsaade etmiyor. Yani mücadele yöntemini anlamamız çok önemli. Lut peygamberin mücadele yöntemini anlamamız çok önemli. Lut peygamber karşısına 500 bin kişiyi almış ama bu ahlaksızlığı reklam yapmadan mücadele etmiş. Şimdi bizler maalesef mücadele ediyorum diye bu ahlaksızlığın reklamını yapıyoruz değil mi? Peki reklamını yaptığımızda ne oluyoruz? Mücadele zannıyla yayılmasına bile sebep olabiliyoruz. O yüzden peygamberlerin mücadele yöntemini anlamamız çok ama çok elzem. Hikmet ve ilim olmadan, bu meselelerin inceleri görülmeden, kurumsallaşmış bir ahlaksızla mücadele etmek mümkün değildir. Mücadele ettim zannıyla bir bakmışsın adamların askeri olmuşsun. Bu işlerin yayılmasına, hiç gündeminde olmayan gencecik bir dimağın bunu alemine yer etmesine bir bakmışsın zemin oluşturmuşsun. O yüzden hikmet ve ilim cihetinde mücadele etme kısmı çok önemli. Çok önemli. Hazreti Lut ile alay ettiler. Lut peygamberin kavminin yaptığı ahlaksızlığı anlattım. Lut peygamberin nasıl mücadele ettiğini bir kısım anlattım. Birazdan yine devam edeceğiz. Ve karşılığında kavmi ne yapıyor Lut peygambere karşı? Alay ediyorlar. Verdikleri cevap bu. Alay etmek. Araf 82. Kavminin cevabı. Lut peygamber diyor ya yapmayın, yapmayın, yapmayın. Birazdan başka şeyler de diyecek. Aşağılarda başka ayetler de var. Yapmayın, yapmayın, yapmayın diyor. Cevap şu. Kavminin cevabı onları yani Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Artık kötülük, ahlaksızlık kurumsallaşmışsa içlerinde iyi insanları istemezler. Şimdi ahlaklı bir memurun, Allah'tan korkan bir memurun rüşvete alışmış memurların içine düştüğünü düşünün. İsterler mi öyle bir adamı? İstemezler. Ne derler? Ya biz gibi olacaksın ya da buradan yok olacaksın. Böyle kendi öz evladı gibi talebelerle ilgilenen bir öğretmenin, rahatına düşkün öğretmenlerin içine düştüğünü düşünün. İsterler mi böyle bir şeyi? İstemezler, dışlarlar. Ya biz gibi olacaksın ya da göze batmayacaksın. Buradan defolup gideceksin derler. Şimdi bir yerde kötülük kurumsallaşmış bir hale geldiyse eğer, iyileri orada barındırmak istemezler. Ayete de dikkat edin, çok enteresan. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar. Lut peygamber için böyle diyor. Neden böyle diyor? Çünkü körler ülkesinde görmek hastalık sayılır. Allah Allah. Kavmin çok normal ve sıradan gördüğü bir şeyi Lut peygamber yapmayın böyle dediği için o temizliğiyle mücadele ettiğinden dolayı temiz birisini içlerinde istemiyorlar. Şimdi Lut peygamber bir köşeye çekilseydi, sadece sabah akşam ibadet etseydi, sadece Allah'ın ayetlerini sabah akşam okusaydı, zikretseydi kimse eller miydi onu? Kimse ellemezdi. Ama topluma söyleyecek bir sözü olduğundan dolayı, yapmayın bu ahlaksızlığı dediğinden dolayı onu istemediler. Lut peygamberin tarih boyu en çok benzediği son 20 yılı okuyoruz ha.
bu okuduğumuz ince detayların tarih boyu benzediği 20 yıla hapsolmuş durumdayız. O 20 yılı okuyoruz. Şimdi de böyle yani. Sizler evlerinizde sabahtan akşama kadar Kur'an okuyun, namaz kılın. Kimse bir şey der mi Vedat? Bir şey demiyor. Ama sen okuldaki bir arkadaşını düzeltmeye meylettiğinde, sen iş yerinde bir arkadaşını düzeltmeye meylettiğinde, sen komşuna yapma böyle diye meylettiğinde artık ne oluyor? Seni orada istemiyorlar. Çünkü kötülüğün kurumsallaştığı bir yerde iyi birisini istemezler. Hadi canım temizlik taslayanlar diyor. Ayeti görüyor musun? Allah Allah. Hazreti İbrahim ve melekler. Meseleyi biraz baştan alayım. Hazreti İbrahim Harran bölgesinde Nemrud'un zulmüne maruz kalmıştı. Hanımı Sare ve yeğeni Lut'la birlikte Filistin El-Ali şehrine gidiyor. Yeğeni Lut oradan nereye gidiyor? Sodom ve Gomorra'ya gidiyor. O bölge 500 bin kişilik bir nüfus ve maalesef o ahlaksızlığı işliyorlar. Lut peygamber onlara defalarca anlatıyor. Yapmayın, etmeyin diyor. Devamında karşılık olarak hem dalga geçiyorlar, hem alay ediyorlar, hem de bu fiili yapmaya devam ediyorlar. Artık devreye kim girecek biliyor musunuz? Azap melekleri girmeye başlayacak. 3 tane Allah Azze ve Celle'nin görevlendirdiği azap meleği. Taberi'de onların Cebrail, Mikail ve İsrafil olduğu söylenmektedir. Cebrail, Mikail ve İsrafil. Bu azap melekleri Lut peygambere uğramadan önce kime gidiyor? İbrahim peygambere gidiyor. Melekler Lut kavmini helak etmeden önce Hazreti İbrahim'e ziyarete gidiyor. Hazreti İbrahim onların melek olduğunu bilmiyor. Hemen yatırıyor, bir tane buzağı kesiyor. Onlara ikram ediyor. Şöyle masayı donatıyor. Bir bakıyor ki melekler onu yemiyorlar. Yemeyince Hazreti İbrahim garipsiyor. Allah Allah, bu misafirler neden benim ikram ettiğim yemekleri yemiyor? Bir de Hazreti İbrahim'in sofrası dillere meşhurdur, öyle değil mi? Yemedikten sonra melekler açıklıyor. Ey İbrahim, biz Allah tarafından gönderilmiş melekleriyiz. Lut'un kavmini azap etmek için gönderildik diyor. Allah Allah. Ve o arada da Hazreti İshak'ı müjdeliyorlar. Ayetlerden okuyayım. Hud 69. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirip selam vermişlerdi. Hangi müjde? Oğlu İshak peygamberi. O da selam dedi. Çok geçmeden konuklarına kızartılmış bir buzağı getirdi. Hud 70, devam ediyorum. Ona el uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü yemediklerinden. Korkma, biz Lut kavmine gönderildik dediler. Hud 71. Ayakta bekleyen karısı rahatlayıp güldü. Bu sırada ona İshak'ın ardından da Yakup'un doğacağını müjdeledik diyor. Allah Allah. Ama orada Lut var. Şimdi Ankebut suresinden devam ediyorum. Ankebut 31. Elçilerimiz İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, neyin müjdesiydi? Oğlu İshak peygamberi. Biz şu memleketin halkını yok edeceğiz. Hangi memleket? Lut kavmi. Çünkü oranın halkı zulme sapmışlardır dediler. Ankebut 32. İbrahim ama orada Lut yaşıyor dedi. Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve karısı dışındaki bütün ailesini elbette kurtaracağız. Karısı dışındaki. Karısı geride kalanlar arasında yer alacak dediler. Allah Allah, şurası çok enteresan ya. Hazreti İbrahim'in lafı. Gâle inne fîhâ Lut. Ama orada Lut var. Nasıl vefa değil mi? Gâle inne fîhâ Lut. Zamanında da Lut peygamber ona diyor değil mi? Amcacığım ben sana inanıyorum diyor. Bak vefayı görüyor musunuz? Azap melekleri oraya gideceğini söylediğinde Sodom ve Gomorra'ya Gâle inne fîhâ Lut. Ama orada Lut var diyor. Allah Allah. Anladınız değil mi? Bu bir vefa. Şimdi düşünsenize, herkes sana karşıyken birinin ben yanındayım amca demesi ne kadar kıymetli. Düşün yani. Şöyle düşmüşsün. El uzatanın yok. Herkes karşında. Biri diyor ki kardeşim uzat elini. Düşmek bize mahsus, ben yanındayım diyor. Allah Allah. O ele ne kadar vefa göstersen azdır. Öyle değil mi? Hatta şöyle desek uygun mudur? Birisi kanı bozuk değilse ömrü boyunca böyle bir vefayı unutamaz. Allah Allah. İbrahim peygamberin de o ince noktaya dikkat çekmesi ne kadar enteresan. Ama orada Lut var deyip bize bir vefa örneği gösteriyor. Ayetlerin derinliği görüyor musunuz? Yani her birindeki anlam saatlerce konuşmaya değer seviyede. Hazreti Lut ve melekler. Şimdi melekler Hazreti İbrahim'in yanına geldi. Kavmi Lut'a azap geleceğini söyledi. Hatta Hazreti İbrahim ne dedi? Ama orada Lut var dedi. Melekler o konuşmayı bitirdikten sonra Hazreti İbrahim'in yanından ayrılıp Sodom ve Gomorra'ya geldiler.
Lut peygamberin kapısını çaldılar. Lut peygamber onları gördü, bir misafir olarak gördü, çok üzüldü. Bu toplum bu misafirlere zarar verir diye çok üzülüp içeri aldı Lut peygamber onları. Ve gelen melekler imtihan gereği çok yakışıklı erkekler suretinde geldiler. İmtihanı görüyor musunuz? Allah Allah. Neden böyle? Çünkü zafiyet neredense imtihan oradan gelir. Dikkat edin hayatınıza. Parayla ilgili zafiyetin mi var? Tam Allah'ın yoluna bir kapı açıldığında para da yanında açılıyor. Bak zafiyet neredense imtihan orada. Makamla ilgili bir zaafın mı var? Tam Allah için hizmet etmenin kapısı açılıyor. Bir yerden bir de koltuk sevdası açılıyor. Allah Allah. Rahatın ve rahat düşkünlüğünle ilgili bir zaafın mı var? Tam Allah'a hizmetin kapısı açılıyor. Evinin içine 10 numara rahat bir de koltuk giriyor. Aynı anda giriyor. Neden? Çünkü zafiyet neredense imtihan oradan olur. Allah Azze ve Celle çok yakışıklı erkek suretinde melekler gönderiyor. Kamer 37'den okuyorum. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Kimler? Sodom ve Gomorra halkı. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları dediler. Şimdi Lut peygamber gelenlerin melek olduğunu bilmiyor. Bilmediğinden dolayı da ne yapıyor? Üzülüyor sürekli. Eyvah ya bu kavim onlara bu çirkin fiili işler bir zarar verirse diye. Ama misafirleri içeri alıyor. Başta ne demiştik? Misafire çok hürmetkar demiştik değil mi vasıflarını söylerken? Hud suresi 77'den devam ediyorum. Allah Allah. Misafiri içeri arıyor ya. Bak Lut peygamberin cümleye bak. Ve kâle hâzâ yevmün asîb. Allah Allah. Diyor ki bugün çok zor bir gündür diyor. Hani bazen öyle olur ya. İmtihanlar üst üste gelir. Ne deriz? Daha sabah gözümü açtım bunları yaşıyorsam bugün çok zor geçecek deriz. Lut peygamber de misafirleri içeri alınca kavminin neler yapacağını bildiğinden bu cümleyi söylüyor. Ve kâle hâzâ yevmün asîb. Bugün zor bir gündür dedi. Allah Allah. Tam o esnada hanımı Vahile bütün bölge halkına haber verdi. Dumanla haber verdiğini söyleyenler var. Gelin istedikleriniz bizim eve misafir olarak geldi diyor. Ve bölge halkı Hazreti Lut'un evini sarıp neyi istiyor? O misafirleri bize vereceksin. Misafirler ne suretinde gelmişti? Çok yakışıklı erkek suretinde geliyor. Allah Allah. Şu ara 165-166'dan devam ediyorum. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan kavimsiniz diyor. Hud 78'den devam ediyorum. Lut'un kavmi koşarak ona geldi. Daha önce de o çirkin işleri yapıyorlardı. Lut, ey kavmim, şunlar kızlarım, sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir dedi. Kızlarım dedi, kavmin kızlarını söylüyor. Yani helal ve meşru noktalara buyurun gidin diyor. Neye teşvik ediyor kavmi? Evliliğe teşvik ediyor. Demek ki böyle bir sapkınlığın bir mücadele yöntemini daha öğreniyoruz. Nedir? Meşru olan evliliktir. İslam'da nikah ne diye geçmektedir? Çok özür dileyerek söylüyorum ama böyle anlatmamız gerekiyor. Bir tarafı erkek, bir tarafı hanım olan birlikteliğe İslam'da nikah denmektedir. Ve nikahın şartları vardır. Kardeş olmamalı, süt kardeş olmamalı, teyze olmamalı, hala olmamalı, kayınvalide olmamalı, evli olmamalı. Nisa suresi 23-24'te detayları bahsetmektedir. Allah Allah. Ama hayır diyorlar. Biz o kızları değil, evindeki misafirleri istiyoruz diyorlar. Sınırları zorluyorlar. Sınırsızlık sorumsuzluktur ve ortaya çıkacak şey ancak kaostur. Evlilik bunun ne güzel hududunu çiziyor değil mi? Allah Allah. Dikkat edin, boşanmada bile İslam'ın sınırlarını ortak payda yapmadığında eşlerin birbirine bakışı şöyle oluyor. Bunu da yapayım da şunun bir canını okuyayım artık oluyor. Değil evlilikte, değil evlilikte. Boşanmada bile sınırları koymadığında ortaya çıkan şey kaos oluyor. Akil insanlar. Az önce Hud 78'den okudum ve Hud 78'den devam ediyorum. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. Neden bunu diyor? Çünkü halk toplanıp neyi istiyor? Misafir. Misafir dediği kimler? Melekler. Ne suretinde? Yakışıklı erkek suretinde. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. Allah Allah, cümleye bak ya. İçinizde aklı başında bir adam yok mu dedi. Aleyse minkum raculun raşid. İçinizde aklı başında bir adam yok mu dedi. Niye böyle diyor? Allah Allah.
Bu iş iffet sahibi ve aklı başında insanların çözeceği bir iştir. Kurumsallaşmış bir ahlaksızlıkla sadece bir tweet cümlesi atarak baş etmek mümkün değildir. Ne lazım? Akil adamlardan oluşan bir heyet bu işleri çözümde şarttır. O heyet bu meseleyi dinden önce fıtrat üzerinde ele alması lazım. Çünkü eşcinsellik önce fıtrata karşı gelmektir ve bir insanın fıtratına karşı gelerek sürdürdüğü bütün mücadeleler önce kendisini azaba sürükler. Yani bugün uyumayacağım diye bir mücadele gösterir misiniz? Ne kadar sizin için zahmetli olur. Nefes almayacağım diye bir mücadele gösterir misiniz? Su içmeyeceğim diye bir mücadele gösterir misiniz? Yani bir insanın fıtratına karşı bir mücadele göstermesi başta kendisine azap olacaktır. Demek ki meseleyi insan ortak paydasında kabullendirecek akil bir heyete bugün toplumun çok ihtiyacı var. Çünkü bu iş bizim izlediğimiz insanlardan çıkmış. Küresel güçlerin elinde bir sektöre dönmüş seviyede. Ve buna inanın çözüm bağırarak, tehdit ederek mümkün değil, olmayacaktır. Ancak akil insanlardan oluşan heyetlerin mantıklı adımlarıyla olmak zorundadır. İnançlı insanlar bu işlerde inisiyatif almalı. Mesela bizim doktorlarımız bu işlerde inisiyatif almalı. Bu işlerin neticelerini ve akıbetini söylemesi gerekmektedir. Belki de doktorların tefsir dersi de bu meseledir. Kim bilir? Bir noktayı daha hatırlatacağım. Birazdan helak gelecek. O helakın gelmesinin sebebinin ikincisini söylemiştim. Toplumda ıslah edicilerin olmayışı. Yani toplumun tamamı bu ahlaksız eylemi yapıyor mu? Hayır, yapmıyor. Bazıları iffetli bir şekilde devam ediyor mu hayatına, ediyor ama bir şey eksik. Ne? Islah etme eylemi eksik. Demek ki azabın iki yönü var. Birincisi bu ahlaksızlığın yapılması, ikincisi ıslah edicilerin olmayışı. O yüzden Ali İmran 104'ü hatırlatmak zorundayız. İçinizden hayra çağıran, İyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluş eylendir. Yani bizim bu şekilde bir topluluk olmamız Kur'an'ın emri mi? Emri. Ne gerek var toplanalım. Evde tek başımıza yaparız. Evde tek başına hiçbir şey yapamazsın. Bir gömleğin düğmesini dikersin, o kadar. Evde tek başına diye bir İslam yok. Ayet bile o topluluğu oluşturmanın emrini ve önemini bize anlatmaktadır. Allah Allah. Ayetlere devam ediyorum. Kızlarla işimiz yok. Lut peygamber en son ne diyordu? İşte kavmin kızları onlarla evlenin diyordu. Ve Hud 79'dan okumaya devam ediyor. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Kim söylüyor bunları? Sodom ve Gomorra'daki kavim söylüyor. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun. Yani bizim kızlarınla işimiz yok. Biz o misafirleri, yani affedersiniz, erkekleri istiyoruz diyorlar. Allah Allah. Karşı koyacak güç. Hud 80'den okumaya devam ediyorum. Lut, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı. Bir de misafir var ya, artık çok üzülüyor. Veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim dedi. Tam o esnada melekler kendisini tanıttı. Lut peygamber bir güç istiyor değil mi? Tam o esnada da melekler kendisini tanıtıyorlar. Hud 81. Elçiler, ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Kim söylüyor bunu? Melekler. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Ne emri? Hicret emri. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmaz. Kim kalacak? Hanımı Vahile. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi? Dediler. Allah Allah. Yani melekler ne diyor? Kızlarını da al, burayı terk et ama hanımın burada kalacak ve azabı tadacak diyorlar. Buradan da bir ders var mı bize? Var. Ameli kötü olan birisi hiç kimseye güvenmesin. Bir peygamberin hanımı gelen azabı tadıyor. Allah Allah. Bir peygamberin hanımı kendini kurtaramıyorsa demek ki mesaj nedir? Ameli kötü olan kimse etrafındakilere güvenmesin. Hiç kimse hoca olan babasına güvenmesin. Hiç kimse şey olan kocasına güvenmesin. Hiç kimse teheccüd kılan annesine güvenmesin. Eğer amelin kötüyse o hesabı tek başına kendin vereceksin. Veyahut Allah muhafaza o azabı tek başına kendin yaşayacaksın. Hicr 65'ten okuyorum. Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin. Aynı mana ne kadar farklı ayette geçiyor, fark ettiniz mi? Kur'an'a mahruti bakmadan, yani bir bütün halinde bakmadan şöyle bir manayı anlamak mümkün değil. Kur'an'ı bütüncül anlamanın önemini görüyoruz değil mi? Allah Allah. Hanımı Vahile. Tahrim suresinde 4 kadının ismi geçer. İkisi güzel, olumlu, müsbet manada.
İkisi menfi yani olumsuz manada. Olumlu geçen hanımefendiler kimler? Firavun'un eşi Asiye ve Hazreti Meryem annemiz. Olumsuz geçen kimler biliyor musunuz? Nuh peygamberin eşi ve Lut peygamberin eşi. Bu ikisi de olumsuz olarak zikredilir. Hanımı Vahile Sodomludur. Yani bölgenin insanıdır. Lut peygamber ise oraya hicret etmişti hatırlarsınız. Hanımı Vahile o işi işlemiyor. Hiçbir peygamber eşi ahlaksız iş yapmaz çünkü. Ama ne diyor? Gelin bu evde sizin istedikleriniz var diyor. Duman yakıyor, haber gönderiyor. Yani ahlaksızlığın yayılmasında bir rol oynuyor. Evinizin içindeki sırları dışarı taşıyan bir hanım düşün. Düşün şimdi Talip. Çok zor değil mi? Evin içinde ne olsa dışarı taşıyor. Allah Allah. Ve siz bununla ortak bir hayat yaşıyorsunuz. Size ihanet eden birisiyle ortak bir hayat yaşıyorsunuz. Akıl almaz bir imtihan. Peki şunu soruyor insan. Lut peygamber buna neden tahammül etti? Sonuna kadar ümidini kesmediği için. Rabbinden emir gelene kadar acaba düzelir mi diye asla hanımını bırakmıyor. Günümüz evliliklerini bir kürdanın çıt diye kırılması gibi kırılan günümüz evliliklerinin buradan da alacağı muazzam bir sabır dersi vardır. Evet. İnsanın aklına bir de şu geliyor. İyi de bu kadının derdine, Vahile'nin derdine. Lut gibi bir eşim var. Peygamber ahlakını düşünebiliyor musunuz? Güzelliğini düşünebiliyor musunuz? İnsanın yanında herhalde böyle birisi olsa, bir peygamber olsa şöyle dönüp yüzünü güneşe baksa ya vaktimi israf ettim der. Öyle değil mi? Yanınızda bir peygamber var ve siz ona hanım olmuşsunuz. Ama yaptığınız ihanet akıllara zarar. İyi de bu hanımın derdine. Bu hanımın derdi kavmiyetçilik. Benden olsun. Bizimkilerden olsun. İlla bizimkiler olsun. Yani unsuriyetçilik. İşte ocakları batıran bir bela Lut peygamberin hanımını da sarmış. Neymiş o bela? Unsuriyetçilik. Tekrar söylüyorum, bir peygamber işi böyle bir işi yapmıyor. Ama kavmiyetçilikten dolayı, onlar ne yapıyorsa doğrudurdan dolayı onun yayılmasında bir rol oynuyor. Unsuriyetçilik deyince aklınıza sadece memleket gelmiyor değil mi? Cinsiyetçilik bir unsuriyetçiliktir. Ocak batıran başka bir bela. Mezhepçilik bir unsuriyetçiliktir. Allah Allah. Particilik illa doğrudur, başka yanlışı yoktur. Bir unsuriyetçiliktir. Yani bir insanın taassupla bağlandığı ne varsa maalesef bu belaya götürme ihtimali çok kuvvetlidir. Yoksa Vahile'nin derdine de güneş gibi bir peygambere eş olmuş ama ona ihanet edecek. Akıl almıyor değil mi? Tahsil, akıl almıyor değil mi? İşte milliyetçilik, unsuriyetçilik, kavmiyetçilik böyle ocak batıran bir beladır. Görüyor musunuz? Ne anlatsam hep aklınıza günümüzde örnekleri geliyor değil mi? Değil mi? Değil mi? O kadar yaklaştı çünkü imtihanların hepsi. Hangi bir şey bahsetsem bunda örnek var diye hep akla geliyor değil mi? Allah muhafaza ateşin ne kadar yaklaştığını buyurun siz hesaplayın. Şimdi bu ateşe karşı birileri itfaiyeci rolü oynamazsa o da mesul olur mu olmaz mı? O da mesul olacak. Allah Allah. Helak. En son Lut peygambere hicret emri gelmişti hatırlarsınız. Kızlarını al git ama hanımın burada kalacak. Niye, ne oldu? Çünkü azap gelecek. Zaten Hazreti İbrahim biliyor manayı. Yani bir azap geldiğinde ne olacağını biliyor. O yüzden diyor ki ama Lut oradaydı diyor. Biliyor yani. İbrahim peygamber biliyor onu. Ne kadar şiddetli bir şey olacağını biliyor bölgede yani. O yüzden Lut peygamberi düşünüyor yani. Allah Allah. Şimdi zamanında helak olan kavimlere bakın ve neyle helak olduğuna bakın. Nuh peygamberin kavmi tufanla helak oldu. Hud peygamberin kavmi yani Ad kavmi rüzgar ile helak oldu. Semud kavmi ses ve sarsıntıyla helak oldu. Lut kavmi de recm edilerek. Yani taşlar yağdırılarak helak olacak. Tekrar hatırlatayım. 500 bin kişi yaşayan bir kavim. Lut peygamber ve kızları hicret ediyor. Bazı tefsirlerde bir grup çok az inanan var, onları da alıp götürdü diye bahsediliyor. Ama bir avucu da çıkarsam 500 binden bir şey eksilmiyor. 500 bin kişinin tamamına gelen bir azap çeşidi. Saatlerce Sodom şehrini Allah Azze ve Celle taş yağmuruna tutuyor. O Lut Gölü'nü kaldırıp indiriyor. Kaldırıp indiriyor. Dikkat edin, zaten yeryüzünün en alçak yeridir. Gelen azaba bakın. Şu son 20 yıl içinde çok enteresan böyle vakaların da numuneleri var desek yanlış olur mu acaba? Bizim arkadaşın kızı diyor, baba diyor ben 6 yaşındayım diyor. Korona gördüm, deprem gördüm, sel gördüm, fırtına gördüm. Yani görmediğim hiçbir şey kalmadı diyor. Resmen provası gibi değil mi bazı şeyler? Biz ne zaman uslanacağız? Ne zaman elimizi taşın altına koyacağız? Öyle diyoruz ya, aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyip evimize çekiliyoruz. Artık çekilemez. Neden?
Çünkü bu musibetlerin her birisi evlere sıçradı. Evine de bir ateş düştüğünde nereye gideceksin? Allah Allah. Kamer 36. Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri kuşkuyla karşıladılar. Ankebut 29. Kavminin cevabı: eğer doğru söyleyenlerden isen haydi Allah'ın azabını getir bize. Yine ne çok duyduğumuz cümleler değil mi? Demeden ibaret oldu. Hicr 73. Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi. Önce neyle geliyor olay? Sesle. Korkunç bir ses. Hicr 74. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik, üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. Şu sahneleri en güvenip en sevdiğiniz insanların yanında yaşadığınızı düşünün. Hiçbiri umurunuza gelmez. Hiçbiri. Korkudan başka, Allah'ım affetten başka insanın aklına bir şey gelmiyor ama azap geldikten sonrası geç oluyor. Hud 82-83. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde Rabbinin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Nasıl taşlar? Her birinin kime gideceği belli. Her bir taşın adresi belli. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz. Saatlerce taş yağıyor ve her bir taşın gideceği adres belli. Subhanallah. Allah muhafaza. Lut amcası İbrahim'in yanına döner. Lut peygamber hicret ediyor. Kızlarını yanına alarak ve ardından kavmin başına gelenleri bahsettik. O Lut Gölü dediğimiz yer altına üstüne getiriliyor ve saatlerce işaretlenmiş taşlar yağdırılıyor. Hangi birinin kime ne şekilde gideceği belli. Lut peygambere hicret emri geldi. Peki Lut peygamber nereye gitti? Lut peygamber amcası Hazreti İbrahim'in yanına, yani El Halil'e, Şam Filistin bölgesine geri döner. Bazı kaynaklara göre orada 7 yıl daha yaşar. Vefat etmeden önce kızlarından birisi Hazreti İbrahim'in oğlu Medyen ile evlenir. Zaten Medyen oğulları diye bilinen medeniyet buradan ortaya çıkar. Lut peygamberle ilgili bir sorun yoksa LGBT ile ilgili biraz devam etmem gerekiyor. Lut peygamberin kavminin yaşadığı olayların hangi asırda, ne zamana, ne kadar benzediğini şöyle bir araştırırsanız şu son 20-30 yıla o kadar çok benzediğini göreceksiniz. Hem hayret edeceksiniz hem de ürpereceksiniz. Size bazı bilgiler okumak istiyorum. Yani bu musibet dışarıda filanca ülkelerde oldu demek isterdim ama maalesef bu ateş evlere kadar sıçradı. Bazı bilgilerle başlayacağım ve bu olayın ne kadar elzem bir noktaya ulaştığını anlatmaya çalışacağım. Sadece Cerrahpaşa'da 4000 kız erkek olmak için başvuru yapmış. Şu an sırada bekleyenleri söylüyorum. Şu an sırada bekleyenleri. 2700 erkek de kız olmak için başvuru sırasına girmiş. Ve bunların yaşları 12 ile 19 arası. Sadece Cerrahpaşa'yı okuyorum. Toplam rakamın bu cihette 400.000 olduğu söyleniyor. Yaş grubunu tekrar zikrettim. 12 ile 19 arası. Ve bunların %99'u özentilikten başka hiçbir şey değil. Sadece özentilik. İnanın bu 400.000'e karşı 400 tane akil adam olsa, meseleyi anlayan, tedavi yolunu bilen, sadece bir tweet cümlesiyle meseleyi geçiştirmeyen 400 tane adam olsa inanın meselenin çok büyük kısmı çözüme kavuşacaktır. Çünkü eğer biri sizi severse, bu manada severse, bir rol model olarak severse sizin sevdiğinizi de sevmeye başlayacaktır. Yani tevhidin ve imanın manasını anladıktan sonra zaten konuşulacak bir hastalık bile kalmayacaktır, onu demek istiyorum. Hollanda'da en çok ithal edilen ürüne bakmışlar ve bu ürün yetişkin bezi olduğu ortaya çıkmış. Yetişkin bezi. Çok affedersiniz, tuvaletlerini tutamıyorlar ve neyden sebep tutamadıklarını dilim varmıyor ki ben söyleyeyim. Anlıyor musunuz bu hastalığın neleri doğurduğunu? Yani sosyal medyada sadece bu hastalığın, bu meselenin özendirilme boyutu anlatılıyor. Ama devamında öyle istatistikler var ki insanlar böyle meselelerin nerelere gittiğini bilseler, rakamsal olarak bilseler, istatistiksel olarak bilseler bir gencin buna temayülleri kalmayacaktır. Maalesef LGBT'nin açılımını da vermem gerekiyor. Tam meseleyi anlayalım diye. Buradaki L harfi lezbiyenden, G harfi gayden, B biseksüelden, T de transtan gelmektedir. Bu LGBT'li bireyler, daha bunun çok türevleri de var. Q falan diye de devam ediyor. Ben burasını aldım. 4 sınıfa ayırmamız lazım. Bu ayıracağımız 4 sınıf mücadele yöntemi belirlemedik de çok önemli. 1. sınıf. Eşcinsel dürtüleri var.
Böyle temayülleri var. Ama bunu kimlik olarak tanıtmıyorlar. Sebebi bundan rahatsızlık duyuyorlar, kurtulmak istiyorlar ve haram olduğunu bilen dindarlar da var, kendilerini frenliyorlar. Amaçları ne? Bu tür dürtülerden kurtulmak. Bu bizim birinci sınıfımız. Böyle temayülleri var, yanlış bir işe girişmemişler, yolları kapatmışlar ve kurtulmaya çalışıyorlar. İkinci sınıf. Eşcinsel dürtüleri var, yine kendilerini bu kimlikle tanıtmıyorlar, kimliklerini gizliyorlar ve kimliklerini gizleyerek maalesef bu işe devam ediyorlar. Yani sınırları ihmal etmişler, dürtülerinin esiri olmuşlar ve bu zümre içerisinde evli çocuklu insanlar da var. İlk iki sınıfı anlamamız önemli. Böyle bir dürtüleri var. Kimileri sınırları ihlal etmiş, kimileri etmemiş. Böyle bir kimliği ayan beyan bir şekilde ishar etmiyorlar ve acaba nasıl bu dürtülerden kurtulabilirim diye bir yol arayışındalar. Üçüncü zümre, eşcinsel dürtüleri var. Kendilerini bu kimlikle tanıtıyorlar. Ve bu dürtülerine tevil yolu buluyorlar. Ne gibi? Bu benim yaratılışım, bu benim kararım, bu benim bedenim gibi kendilerini kabullenmeye ve kabullendirmeye çalışıyorlar. Dördüncü sınıf. Eşcinsel dürtüleri var. Kendilerini bu kimlikle tanıtıyorlar ve toplumun da bu kimliği hem kabul etmesini, hem benimsemesini, hem de temayüllerinin bu kimliğe akmasını istiyorlar. Ne gibi? Aynı Lut kavmi gibi. Özel bir şekilde birilerini özendiriyorlar. Çok özel çalışmalarla. Siz de gelin. Siz de bu şekilde olun. Bu özgürlüğün ta kendisidir diye insanları özendirmeye çalışıyorlar. Propagandasını yapıyorlar. İnsanlar bu yolu kolaylaştırsın, normalleştirsin diye her yolu deniyorlar. Dikkat edin, bu topluluk hangi kavme benziyor? Lut kavmine benziyor. Zaten yürüyüş yaparken bile biz Lut kavmiyiz diye yürüyorlar. Yani kendileri de aslında propagandalarında belirtiyorlar. Propagandalarına dikkat ederseniz çok enteresan noktalar var. Şimdi mesela siz Hindistan'a ziyarete gitseniz, orada biliyorsunuz ineğe saygı gösteriyorlar değil mi? Hindistan'da ineğe saygı gösterildiğini bile bile ineğe zarar vermeye kalkışır mısınız? Kalkışmazsın. İnsanların saygı duyduğu bir şeyi şöyle bir aşağılayayım demeye çalışır mısın? Çalışmazsın. Ama yürüyüş yaptıkları döneme bakın, özellikle Ramazan ayına denk geliyor. Yani hususi bir şekilde kışkırtmaya gidiliyor maalesef. Ve baktığınızda yürüyüşte gözlerinden öfke fışkırıyor. Böyle olunca aldıkları cevap da öfkeyle oluyor. Hiçbir şekilde çözüme varılamıyor. İşte tam buralarda bazı çözümlere ulaşılabilmesi için akil insanlara çok ihtiyaç var. Bu işin özendirme noktasını her zaman açık kimliklerle yapmıyorlar. En çok neyi kullanıyorlar? Sinemalar, kitaplar, filmler, afişler. Ya ben hayret ettim ya. 7 yaşa hitap eden dergi okudum. Şöyle bir şey diyor işte. Ey Ali, Ahmet, Veli bir şey. Nereye gidiyorsun? Bugün sizinle buluşmaya gelemeyeceğim çünkü ameliyat olmaya gidiyorum diyor, affedersiniz. Hayret edersin. Oyuncakları bir görseniz. Kız kız evlilik oyuncağı, erkek erkek evlilik oyuncağı. Yani Allah'ın yarattığı fıtrata göre meyletmesi lazım. Erkekse erkeğe göre meyletmesi lazım. Kızsa kıza göre meyletmesi lazım. Öyle ahlaklandırılması lazım. Kıyafet renginin bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı hadislere bakın. İmam Hasan'ı getirdiklerinde sarıya kundaklıyorlar. Ne bu sarı rengi diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istemiyor ya bak. Bu kadar ince mesajlar var yani hayatlarında rol gösteren. Onların hiçbirisini istemiyorlar. Hayır diyorlar. Öyle bir kimlik yok. Onun kız veya erkek diye bir kimliği yok diyorlar. Ne? Ortak bir şekilde bir cinsiyet bir şeyleri zırvalıyorlar bu şekilde. Allah Allah. Bunları sinemayla, müzikle, edebiyatla, sporla ve maalesef toplumda kimliği olan. Yani reklam olmuş insanlar. O reklamda kimin de payı var? Bizim de payımız var. Ne dediği belli olmayan, ne anlattığı belli olmayan insanları sen de farklı bir yolla yaza yaza meşhur ediyorsun. Ondan sonra insanlar ne oluyor? Toplumda kimliği olan bir insan oluyor. Hatırlıyor musunuz? Zamanında nadan densizlerin birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili kötü bir karikatür yapmıştı. Adamlar Fransa'da 3. sınıf bir dergi. Bunu yapan o hadsizler. Fransa'da 3. sınıf dergi. Yani toplasan yılda belki 1000 satılmıyor. Ama baş etme yolunda aslında reklama gidildiğinden dolayı şu an dünya genelinde nerede insan hakları, özgürlük vesaire gibi bir platform olsa o dergiyi çağırıp baş ödülü veriyorlar. Neden böyle oldu? Demek ki mücadele yönteminde zafiyetlerimiz var. Konuşmasını bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen, insanlığın ortak paydasını bilmeyen insanları meşhur ettiğinde ortaya böyle görüntüler çıkıyor. Bu iş bir sektöre, bir lobiye dönüştüğünden dolayı masum göstermeye çalışıyorlar.
Ve masum gözükünce de sen ne diyorsun? Tabii canım bu bir özgürlük diyorsun. Mesela bir filmde en duygusal sahnede böyle birisini koyuyorlar. Ne diyorsun? Tabii canım bu bir özgürlük diyorsun. Allah Allah. Bir kitabın en duygusal bir yazısında bir bakıyorsun, birey bu şekildeymiş diyorsun. Sana da nasıl geliyor o iş? Masum geliyor, normal geliyor. Bugün sokakta sorun. Birçok insan bunun tanımını özgürlükle yapıyor, seçim hakkıyla yapıyor, başka bir şeyle yapıyor maalesef. Ama fıtratı bozulmayan her insan bu işten tiksinir. Bu 4 sınıfı anlattım. 4 sınıfı anlatmamın sebebi şu. 4 sınıfın hepsiyle aynı mücadele yöntemi mümkün değil. O anlattığım birinci ve ikinci zümre temayüllerinden kurtulmak istiyorsa onlara bazı çözüm yolları üretmek lazım. Ama sen her birisini sadece böyle hakaret, asalım, keselim vesaire gibi karşıladığından dolayı ilk 2 sınıfı da 3. ve 4. sınıfa mahkum ediyorsun. Yani orada temayüllerinin esiri olmaktan kurtulmaya çalışan bir zümreye de kurtulma hakkı tanımıyorsun. İşte bu yüzden akil insanların, uzman insanların, bu işte mütehassıs insanların bu noktalara el atması çok önemli. Çok önemli. Bakın dikkat edin, her bilim adamın demiyorum, her doktorun da demiyorum, her psikiyatristin de demiyorum. Çünkü birçokları zaten öyle mi yani bu zaten bir özgürlük şekli diye çok enteresan durumlardayız ya. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Evet. LGBT tarihçesi alt başlık olarak devam ediyorum. Kur'an bu işten neden bu kadar bahsediyor sizce? Çünkü bu işle tekrar karşılaşacaksınız ve mücadele yöntemini öğrenmeniz gerekli. Tekrar ediyorum. Lut kavmini şöyle portatif bir hale getirseniz en çok benzeyen dönem şu son 20-30 yıl olacaktır. Allah Allah. Ama gelin görün nasıl mücadele edeceğimizi çok iyi bilmiyoruz. Bu olaylar Lut kavminden önce ve sonra da işlenmiş. Önce işlenmemiş diyenler de vardır ama bir şekilde işlenmeye devam etmiş. Ama her zaman toplumun genelinde bir sapma olarak görülmüş. Bu yüzden de gizli yapmışlar. Yani toplumda kabul hiçbir zaman görmemiş. Duyulduğu zaman ciddi tepkiler ortaya çıkmış. Ama gelin görün Lut kavmi döneminde ve şimdiki dönemde bu olay kurumsallık kazandığı için özgürlükle yan yana anılmaktadır. Allah Allah. Yani sen özgürlükçü bir insan mısın? Hangi soruyla belli olur? Birkaç tane sordukları soru var. Bir tanesi de bu yani. Bununla senin özgürlükçü yapın belli oluyor maalesef. 19. yüzyıla kadar böyle bir kategoride olunduğu iddiası bile sunulmamış toplumda. 1960'lardan itibaren Batı'da bu cinsel yönelimini açıklayanların sayısı çok artmış. Yani artık reklam malzemesine dönüşmüş ve varlıklarını topluma nasıl kabul ettirebilirim bunun arayışına girişilmiş. Ölçüsüz bir karşılık aldıklarından dolayı da fanatizm olmuş. Gene inanılmaz bir reklam malzemesi. Allah Allah. 1973 yılında ilk kez Amerikan Psikiyatri Derneği tarafından bunun hak olduğu iddia ediliyor. Dernek Başkanı Robert Spitzer bunu deklare ediyor, açıklıyor, böyle bir hak vardır diyor. Ve günlerce eşcinseller protesto yapıyor ama şunu protesto ediyor. Neden böyle bir şey dedim? Bizim tedavi olma hakkımızı elimizden aldın. Anlatabildim mi? Kurtulmak isteyen bir zümre var yani. Niye böyle kurumsal kimlik kazandırıyorsun bize? Bizim tedavi olma hakkımızı niye elimizden alıyorsun diyor. Dernek başkanı adımlarını geri atmaya niyetleniyor. Tamam bunu geri alalım diyor ama lobiler buna müsaade etmiyor. Neden? Lobiler niye müsaade etmiyor? LGBT'nin olduğu yerlere bakın. Orada iki şeyin çok yoğunlukta olduğunu göreceksiniz. Bir tanesi alkol, uyuşturucu madde, esrar, eroin. Bir de affedersiniz yüzünüze göz suyu. Porno sektörünün orada çok had safhada olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu kadar sermayenin aktığı bir şeyi lobiler bırakır mı? Kimileri petrol için canlara kıyıyor. Yine para. Kimileri de başka sektörlerde belki petrolden fazla para elde ettiği, sermaye elde ettiği için gençlere kıyıyor. Yani bu şey kurumsallaştı ama sadece ahlaksızlık kurumsallaşmadı. Sektöre dönüştü, lobiye dönüştü ve buradan yıllık gelen paraları duysanız dudağınız uçuklar. Hayatınızda böyle bir parayı telaffuz etmemişsinizdir. Şimdi birileri geri adım atmaya çalışsa bu sektörden nemalananlar bırakır mı? Mümkün değil. Onların her bırakmadığında da kıyılan senin gencin oluyor işte. Gelinen noktada da eşcinsellik bugün özgürlüğün sembolü olarak anılmaktadır. Bunu çok tekrar ediyorum çünkü bununla bir hiç ilişkisi yoktur yani. İtikadi bir şeyi modernizm, özgürlük altında sen bunu söylemezsen bağnaz bir herifsin demenin bununla bir alakası yoktur. Ama bugün ne kadar özgürlükçüsün sorusunun belki birincisinde sırasını almıştır bu soru. Perişanlık örnekleri. Bazı araştırmaları size de okumak istiyorum. Yapılan bazı araştırmalarda LGBT'li öğrencilerin normal öğrencilere göre durumlarına bakılmış. 3-5 kat arası daha fazla şiddet temayülü olduğu gözlemlenmiş. Daha şiddete meyilliler. İntihar riskli davranışlarının çok daha fazla olduğu gözlemlenmiş. Cinsel riskli davranışlar ve erken yaşlarda cinsellik tecrübelerinin 13'lü yaşlardan bahsediyorum. Çok daha fazla olduğu gözlemlenmiş. Daha düşük aile memnuniyetleri oluşur. Daha fazla siber zorbalığa maruz kalırlar
ve daha yüksek depresif semptomlarla baş etmek zorunda kalırlar diye çalışmalarda ortaya çıkmış. Batı'da bir anket yapılıyor. 2011 yılında Batı'da yapılan bir anket. 13 ila 20 yaş arası. Anketlerin yapıldığı yaşları dikkatini çekti mi? Hedeflenen zümre dikkatini çekti mi? Ya yaşı belli bir noktaya ulaşmış. Şahsiyetini inşa etmiş insanlar hedeflenmiyor. Senin evindeki çocuk hedefleniyor yani. Çok enteresan olaylar var yani işin altında. Şu yapılan anket çalışmalarına bakar mısın? 13 ila 20 yaş arası 8584 LGBT'li öğrencinin katıldığı bir anket. Genel anlamda öğrencilerin %8.9'u intihara teşebbüslü. Bütün öğrencilerin. Bunun normal öğrencilere bakıyorlar. Normal öğrencilerdeki oranı %5 çıkıyor. LGBT'lilere bakıyor %53.7 çıkıyor. Hani özgürlüktü? Hani mutluluktu? Bunun neresi özgürlük? Hani kendisiyle barışık olacaktı insan? Şu olanları görüyor musunuz? Bir özentiyle 2, 3 yıl, 5 yıl neyse bir hayal dünyasında geçiyor. İlerleyen yaş döneminde ya dövme yaptırdığında dövmesine pişman olup sildiren bir insan böyle bir karar verdiğinde hem de olmaz bir yaşta Allah aşkına nasıl bunun arkasında duracak? Düşünebiliyor musunuz hiç? Hangisi özgürlük, hangisi esaret? Çok enteresan. Ülkemiz. Bu melanet maalesef sadece Batı'da yok. Bizim ülkemizde de artarak devam etmektedir. Maalesef. Ve doğru mücadele yöntemi geliştirilmezse şu an konuştuğumuz rakamları arayacağımız günler ortaya çıkacaktır. Bize düşen sorumluluklar ülkemizde ciddidir. Evlatlarımızı sevmemiz, bağrımıza basmamız ve onlarla konuşmamız gerekli. Ve her gün aynı şeyi konuşman değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyasında ve aleminde ne varsa onları öğrenip onları konuşman lazım. Yani ben şu dersi işlediğimde ilk şu geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın küçücük yaşta torunlarını sevip bu öğretiyi bize vermesinin ne kadar meseleye merhem olduğunu ben bugün bir daha anladım dedim. Bugün. Allah Allah. Ama biz diyoruz ki biz öyle yetişmedik, babamız bize böyle yapmadı. Seni götürelim 40 sene önceki köyüne, sen orada yaşa, senin de yakan kurtulsun, bizim de yakamız kurtulsun bu işten. Zaman aynı zaman değil, imtihanlar aynı imtihanlar değil, tedbirler de aynı tedbirler olmayacaktır. Kur'an'ın reçetesini, ilaçlarını çok iyi anlayaraktan bu asrın çocuklarına ulaştırmazsak, az önce kavmin tamamına ne olmuştu hatırlıyor musunuz? Hiç kimsenin evine düşmedik ateş kalmayacak maalesef. LGBT meselesi genetik mi? Yani doğuştan mı psikolojik mi? Az önce bir şey demiştim. Lobilerin elinde inanılmaz bir sektör. Bu yüzden bu sektörlerin baskısından dolayı bilimsel camiada çok net ifadeler bulmak zor. Az önceki sorduğumuz soruya dair. Ama yapılan araştırmalara göre böyle bir şeyin genetik olmadığı söylenmektedir. Bu araştırmaların çok örneği var. Mesela bir tanesi tek yumurta ikizlerine bakıyorlar. Bir tanesinin bu yönde temayülü var, öbürünün temayülü yok. Eğer bu genlerden yani doğuştan geçse 2 DNA'da da bunun temayülü olması lazım diyorlar. Ve buna bakan çok fazla araştırmalar yapıyorlar. Burada üzücü birkaç bir şey söylemem lazım. Bu durumdaki bir insan yahu ben şu şekilde kurtulabilirim, bir çözüme, bir tedaviye kavuşabilirim demiyorsa maalesef çözüm çok zor. Maalesef. Burada çözüm çok zor. Ve bu yüzden çok zorluk çeken aileler mevcuttur. Çok zorluk çekiyorlar. Kişi kurtulmaya çalışıyorsa uzmanların elinde bu dürtülerden kurtulmanın yolları mevcuttur. Ama birileri buna bir tevil kılıfı sunuyorsa, mesela diyorsa ki ya benim genlerimde var, doğuştan böyle meyillerim var diyorsa. Ya meyil var da yani her meyili yapıyor muyuz? Mesela çok öfke meyli olan insanlar var mı? Var. Bu adam benim içimde öfkenin meyli var diye önüne gelen adamı kesip biçip öldürüyor mu? Öldürmüyor. Çok affedersiniz yüzünüze gül suyu. Kimisi vardır zinaya meyli vardır. Ediyor mu? Hayır. Haram sınırını koyduktan sonra etmiyor. Yani içimde her şeyin meyli var diye insan bunu böyle meşru bir dayanak haline getirmesi mantıklı bir şey değil. Yani meyillerini hiç akıl muhakemesinden geçirmeden yapan şeyin adı hayvan oluyor zaten. Öyle değil mi? İnsanın farkı da aklı ile bu bana zarar verir, bu da bana zarar vermez muhakemesini yapabilmesidir. Burada çocukların şahsiyetini inşa etme çok önemli. Peki çocuğun şahsiyeti kaç yaşında başlar? Rahm-ı madere düşmeden önce başlar. Yani anne karnında olmadan önce annenin yedikleriyle başlar. Annenin ruh haletiyle başlar. Rahm-ı madere düştükten sonra da devam eder. Çocuk dünyaya gelince annenin ruhundan aldığı parçalarla çevre faktörleri birleşir. Eğer burada bir olumsuzluk çıkarsa olumsuz temayüller o çocukta görülebilir. O yüzden bir çocuğu kurtarma mecburiyeti rahm-ı madere düşmeden önce. Yani bizim ahlaklı olmamızla başlayan bir süreçtir. Şimdi bir baba
Allah'ın ikramını çok layıkıyla bilmeyen bir baba, Allah'ım bana erkek evlat diye başlıyor böyle. Ardından Allah Azze ve Celle 3 tane kız evlat veriyor ona. Baba da memnun olmuyor. Kızlarını da ne gibi seviyor? Ah bir oğlum olsa, ah bir oğlum olsa diye seviyor. Çocuk küçük yaşta başlıyor düşünmeye. Diyor ki demek benim babam erkekleri sever diyor. Eğer bir kız ise maskülen bir yapıya bürünüyor. Yani böyle erkeksi bir yapıya bürünüyor. Affedersiniz bu örneğin zıttını düşünün. Erkekse de benim babam kızları severdi, annem kızları severdi diye bu sefer de efemine bir yapıya bürünüyor. Allah Allah. Yani çocuğun oradaki ruh halinde anne babanın etkisini görebiliyor musunuz? Yani bizim aman canım ne olacak bizi babamız böyle mi eğitti diye umursamadığımız bir mesele ileride koskocaman bir orman yangınına dönüşüyor. Allah Allah. LGBT Efendimiz Aleyhisselam döneminde var mıydı? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde böyle temayüller olduğuna dair yaklaşık 10'a yakın hadis okuyoruz. Hadislerde efemineler ya da muhannesun diye geçiyor o işi yapanlar. Fıkıh kitaplarında hüsna şeklinde geçiyor veyahut sihak. Çok affedersiniz lezbiyen olunca sihak diye fıkıh kitaplarında ifade ediliyor. Rivayetler ism geçilmeden muhannes diye zikrediliyor. Sadece isim olarak hit ve mati diye 2 isim rivayetlerde bulunmaktadır. Ama genel bağlamda bakınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mücadele yönteminden dolayı böyle bir örneği biz kitaplarımızda çok fazla rastlamıyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'la mücadele ettiği dönemde bunun reklamını yapmadan, bu işi duyurmadan bir mücadele sergilediğinden dolayı baktığımızda denk geldiğimiz örnek bile çok az oluyor. Biz maalesef slogan attığımızda çok slogan içerisinde değerlerimizi israf etmiş oluyoruz. Hamasi söylemler bazen öyle zararlar veriyor ki makul bir tartışma zemini ortadan kalkıyor. Ne için anlattım? Kurtulmaya belki müsait bir zemin var, bir zümre var. Belki oranın da kurtulmasına engel olan hamasi söylemlerimiz olabiliyor. Fıtrat ve iffet. Şimdi bunun çözümüyle ilgili öyle bir formül var ki çok elzem. Ahlakın kaynağı din değil, fıtrattır. Fıtratındaki ahlakı en kamil manaya çıkaran, en güzel, en olgun manaya çıkaran şey de dindir. O yüzden Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. Bazen dışarıda gördüğünüz oluyor. Adam inançsız birisi ama çok güzel ahlaki yapıları var. Neden böyle oluyor? Fıtratındaki o noktaları keşfedebilmiş. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Bunu neden söyledim? Ahlakın kaynağı fıtrattır. Biz muhatabımıza fıtrat ile mücadele etmek başlı başına özgürlük değil esarettir diye anlatabilsek bir insan hayatının zindana dönüştüğünü anlayabilecektir. Az önce dersin başında da söylemiştik. Hadi uyumamaya çalış. Sana zindan olur o hayat. Çünkü fıtratla mücadele edemezsin. Hadi yememeye çalış. Hadi su içmemeye çalış. Fıtratla bu şekilde mücadele mümkün değildir. Bir insana fıtratla mücadele edersen senin hayatın zindana döner diye anlatabilseydik eğer bunu böyle yaşamak ne güzel, kendinle barışık yaşamak ne güzel sloganları içerisinde değerlendirmeleri mümkün olmazdı. O yüzden bu işi medyadan nasıl görürseniz görün, inanın en çok azaba, zulme ve esarete mahrum kalan o işi kendine mahkum etmişler oluyor. Ve Üstad Hazretleri'nin bir cümlesi tam yeri. Üstad Hazretleri diyor ki Üstad Rahimullah, gayrı meşru bir muhabbetin neticesi merhametsizce azap çekmektir. Bir insan fıtratına ters, gayrimeşru bir muhabbete düştüğünde sen o kadar azap çekiyorsun ki dışarıda seni alkışlayanların o zindanda hiçbir önemi kalmıyor. Fıtrat konulan yasalara uygun şekilde yaşamaktır. İffet de Allah'ın hukukuna ve Allah'ın sınırlarına riayet ederek yaşamak demektir. Demek ki en büyük mücadele yönteminden birisi kişiyi fıtratına döndürmek olacaktır. Ben insanı tevhidden, tevhidin hakikatlerinden, bu iman meselelerinden daha ciddi fıtratına döndürebilen hiçbir şey göremedim. O yüzden son cümleleri şöyle söylemem lazım. Bu işle, diğer işlerle olduğu gibi bu işle de en büyük mücadelenin yine yöntemi iman meselesidir. Bakın Şuara suresi 161'de ne diyor? Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Lut peygamber onları neye çağırıyor gördünüz mü? Tevhide ve takvaya çağırıyor. Çünkü insanlara zaten tevhidi anlatırsan, tevhidi anlamış bir bünyede böyle bir ahlaksızlığın sergilenmesi mümkün olmayacak. Bir insan tevhid
üst kimliğiyle şunu diyecektir. Ya benim üst kimliğim önce kulluk. Acaba sevdiğim Allah'ı nasıl razı edebilirim diye devamında da şunları söyler. Bu beden benim değil. Bu beden bana emanet. Madem emanettir, tevhid hakikatini anlamış birisi. Bunu bana emanet eden Allah hangi sınırlarda gezmemi istiyor? Meselesini anlayan birisine bu dersin başından beri konuştuğumuzu anlatmaya bile belki gerek kalmayacak. Allah ruh Yusuf'unu beden kuyusundan çıkartsın inşallah. O çıktığında bugün dillendirdiğimiz birçok meseleyi bile zikretmeye gerek kalmayacaktır. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha mesela. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.